Saygıdeğer izleyicilerimiz, haber merkezimize bir son dakika gelişmesi ulaştı. Profesör Doktor Uğur Şahin'den BioNTech'in yani dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını bulan bilim insanı Uğur Şahin İngiltere'de The Times gazetesine çok önemli açıklamalarda bulundu. Hemen bu açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Uğur Şahin şunları söyledi. Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz dedi. Evet değerli izleyicilerimiz, yani önümüzdeki dönemlerde daha farklı mutasyonlar olacağını söylüyor. Devam edelim. Mu varyantı aşıların yarattığı korumayı geçemezse bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir dedi. Değerli izleyicilerimiz, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların yeni mutasyona uğramış ya da uğrayacak olan virüslerle mücadele edemeyebileceğini söylüyor. Bakalım detaylar neler? Çok önemli bir açıklama. Koronavirüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini belirtti. Varyantlar üzerine sorulan soruya Uğur Şahin, virüs mutasyona uğramaya devam edecek, bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz derken şu an kullanılan aşılar koronavirüsün vücuda saldıracağı alanlar olarak burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor diye konuştu. Profesör Doktor Uğur Şahin bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir diye konuştu. Evet, bugüne kadar değerli izleyicilerimiz bilim insanları şunları söyledi. Gözden, ağızdan, burundan bu virüs bulaşıyor dedi. Ama bu açıklamadan anlıyoruz ki değerli izleyicilerimiz, koronavirüs yeni bir atak yapacak. Farklı bir şekilde de insanlara bulaşacak. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu çok önemli açıklamayı paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilgilenen varyant kategorisinde alınan Mu varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek Mu varyantı aşıların yarattığı korumayı geçemezse bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir dedi. Güçlendirici olarak 3. doz aşılamayı desteklediğini belirten Uğur Şahin, bağışıklık azalıp enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde 3. doz aşı iyi bir fikir şeklinde konuştu. Doktor Özlem Türeci ise mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken aşının COVID-19'a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz, bu çok önemli bir açıklama. Koronavirüs aşı vesaire ile ilgili son zamanlarda yapılan en önemli açıklama olarak görüyorum. Tekrar etmek gerekirse 1. Koronavirüs yeni varyantlarıyla, yeni şekilleriyle insanların karşısında olacak. 2. Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, bu açıklamalardan anlıyoruz ki yetersiz kalabilir. Değerli izleyicilerimiz, yeni aşılar geliştirilmesi gerekiyor deniliyor. Şimdi bakın, ben hep şunu söyledim. Dikkat ederseniz aynı zamanda yapılan bu açıklamalarda değerli izleyicilerimiz hep yuvarlak cümleler var. Şu cümleye takıldım. Tekrar paylaşacağım. Uğur Şahin şunu söylüyor. Diyor ki bağışıklık azalıp enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde 3. doz aşı iyi bir fikir olabilir. Bakın, çok yuvarlak bir cümle. İyi bir fikir olabilir. Sen bir bilim insanı olarak şunu söyleyeceksin. Evet, 3. doz yapılmalıdır demelisin. Ya da yapılmamalıdır. Bu ne demek ya? İyi bir fikir olabilir. Şimdi aşı yapılacak bir insan ya da aşı olmak isteyen bir insan bu cümleyi okuduğunda ne diyor der bu? İyi bir fikir olabilir. Olabilir mi, olmayabilir mi? Demek ki
kötü de bir fikir olabilir. Ben bunu anlıyorum. Varsayım var ortada. Arkadaşlar bu koronavirüsle ilgili olarak şuna artık ben inanıyorum. Hiç kimse doğru düzgün bir şey bilmiyor. Ya sabah kalkıyoruz, uyanıyoruz, gazeteleri, internet sitelerini açıyoruz. Herkes başka bir şey söylüyor. Ertesi gün bir daha uyanıyoruz, bakıyorum o başka bir şey söyleyenler bu sefer bambaşka bir şey söylüyor. İnanın insanların psikolojilerini bozdular. Ya olalım mı, olmayalım mı? Hangi varyant, hangi aşı? İnsanlar soruyor. İnsanların kafası karma karışık, psikolojimizi bozdular. Ne deniyor? Önümüzdeki dönemlerde yeni ataklar oluşabilir. Tamam, buraya kadar okey. Peki ben bir sade vatandaş, sıradan bir insan olarak soruyorum. Kardeşim bu iş nereye kadar? Nereye kadar? Madem her şeyi biliyorsunuz. Ekonomiler alt üst oldu. İnsanların psikolojileri bozuldu. İnsanlar işsiz kaldı. Devletlerin ekonomileri darmadağın oldu. İnsanlar 2019'daki hayatlarını, öncesindeki hayatlarını özlüyor ve şunu soruyor. Kapanma dediniz, kapandık. Aşı dediniz, yaptık. Peki ne zaman normale döneceğiz? Bunu soruyor vatandaş. Ben de bir gazeteci olarak bunu iletiyorum. Kardeşim kapalı kapılar ardında gizli saklı hesaplar, kitaplar yapmayı bırakın artık. Ya her gün bir şey söylüyorsunuz. Vatandaşın ayarları bozuldu. Şimdi bakın vaka sayısı dünyanın hemen hemen her ülkesinde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şimdi vatandaş da şunu soruyor. Diyor ki siz bu işten kurtuluşun yolu olarak aşıyı gösterdiniz. Tamam dedik, aşı olduk. Şimdi başka bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba mı, olabilir mi? Ya arkadaşlar, insan sağlığı gibi önemli bir konuda varsayımlar olabilir mi? Ne diyor Uğur Şahin? İyi bir fikir olabilir. Bu ne arkadaş? Felsefe mi tartışıyoruz? Psikoloji mi tartışıyoruz? Sosyoloji mi? Siyaset mi tartışıyoruz? Sağlığı konuşuyoruz. Olabilir. İyi bir fikir olabilir. Allah Allah ya. Bu nasıl bir açıklama? Sayın Şahin'in ve Sayın Özlem Türeci'nin bilim insanlığına bir şey söylemiyorum. Asla. Saygı duyuyorum. Ama diyorum. Bu nasıl bir açıklama? İyi bir fikir olabilir. Kardeşim siz siyasetçilere bu sözüm. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz? İyi bir fikir olabilir diye aşıyla ilgili bir açıklama olabilir mi? O zaman kötü bir fikir olabilir diye başka da bilim insanı bir şey söylesin. Biz neye inanacağız kardeşim? İki arada bir derede kaldı bu insanlar. Yeni kısıtlamalar, yeni kapanmalar konuşuluyor. Yeni yasaklar konuşuluyor. Bakın Sayın Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci'nin yaptığı bu açıklama virüsle ilgili bugüne kadar bilinenlerin hepsini unutmamız gerektiğini söylüyor. Yeni bir şekilde bulaşabilir. Ağızdan, burundan vesaireden değil başka türlü bulaşabilir. Nasıl bulaşacak bilmiyorum. Yeni bir mutant olabilir. Yani varyasyonları olabilir deniliyor.